Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim hiç fırın kullanmadan pratik bir şekilde azıcık kıymayla çıtır çıtır çok bereketli bu görmüş olduğunuz çok lezzetli lahmacunu evde nasıl yapmışım onun yapımını göreceğiz. Buyurun yapımını görelim. Malzemeleri görüyorsunuz. Her evde bulunan malzemeler. Öncelikle sebzeleri yıkadım, hazırladım. Burada 2 baş kuru soğan var. Kabuklarını soydum, yıkadım. 4-5 diş de sarımsak var. Onları da hazırladım. Benim böyle küçük bir el rondom var. Onda pratik bir şekilde hepsini küçük küçük doğruyorum. Kapya biberleri yıkadım. 3 adet. Onları da küçük küçük doğruyorum. Tabii çekirdeklerini çıkardım, hazırladım. 3 adet köy biberi var. Acı sivri biber de kullanabilirsiniz. Onların da çekirdekleri çıkarıldı. Önce güzelce doğrayıp daha sonra pratik bir şekilde doğruyorum. 3 adet domates kullanıyorum. Onlar da güzelce yıkandı. Kabuklarını çıkarıyorum. Daha sonra onları da aynı şekilde küçük bir el rondosunda küçük küçük doğruyorum. Baharatlar, domates biber salçası var 2 yemek kaşığı, pul biber, isot, yeni bahar, karabiber, tuz. Miktarları size bağlı. Sevdiğiniz baharatlardan kullanabilirsiniz. Yarım demet ince kıyılmış maydanoz. Burada 350 gram yağsız dana kıyma var. Yağlı kıyma da kullanabilirsiniz. Daha lezzetli olur. Yağsız kıyma kullandığım için üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Şimdi güzelce elimle bütün malzemeleri birbirine yedirerek karıştırıyorum. Sevdiğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Evinizde hangi baharatlar varsa acı çok yakışır özellikle. Miktarları da size bağlı baharatların. Ben her birinden 1 tatlı kaşığı kullandım. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da biber salçası kullandım. Evet, iç harcımız hazırdır. Üzerine kapatıp buzdolabında bekletelim. Bu arada ben hamurunu yoğurmaya başlıyorum. Özellikle sayarak unlarını ekliyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 milimlik 4 su bardağı un kullandım. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı da tuz kullandım. Şimdi öncesinde 1 su bardağı ılık suyu ekledim. Daha sonra yarım su bardağı ılık su daha ekledim. Toplamda 4 su bardağı un, 1,5 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da toz şeker. Toz şekeri kullanmamın nedeni ben bunu tavada yapacağım için altını daha güzel kızartıyor, daha bir çıtırlık veriyor. Daha sonra daha güçlü yoğurabilmek için tezgahıma aldım hamuru. Çok güzel özleşene kadar iyice yoğurdum. Görüyorsunuz yumuşak ele yapışan bir hamur. Kapatıyorum, 20 dakika dinlendiriyorum. 20 dakika dinlendi. Tavayı ocağa bıraktım. Kısık ateşte ısınmasını bekliyorum. Ben de bu arada hamurumu bezelere ayıracağım. Hamur da kendini bıraktı, dinlendi. Şimdi artık çok güzel açılır. Yumuşak bir hamur olduğu için tezgahımı yağladım. İstediğiniz büyüklükte bezeler yapabilirsiniz. Böyle küçük küçük fındık lahmacunlar yapabilirsiniz. Ben 36 santimlik bir tava kullanıyorum. Ona uygun böyle biraz bugünküleri biraz daha böyle büyük yapmak istiyorum. Hem daha çabuk bitsin hem de daha güzel oluyor o şekilde. Şimdi hazırladığınız bezeleri bir tepsiye un serpip orada bekletebilirsiniz. Bu şekilde hepsini tamamlayalım.
Gördüğünüz gibi azıcık kıyma kullandım ama çok bereketli bir lahmacun elde edeceğiz. Sebzesini bol tuttum. İsterseniz merdaneyle, isterseniz oklavayla pratik bir şekilde ama incecik açalım. İnce olursa çok daha lezzetli olur. Daha çıtır çıtır olur. İstediğiniz büyüklükte açabilirsiniz. Tavam iyice ısındı. Artık iç harcını üzerine yayabilirsiniz. Bu şekilde bunu da belirteyim ki hani tavaya taşımak zor olur diye tavanın üzerinde yapıyorum ben bu iç harcını. Bunu da size kolaylık olsun diye belirteyim. Hiçbir yerde yok bu şekilde. Ben tavanın üzerine alıyorum hamuru. Çünkü dışarıda yaparsam oraya taşıması zor olur. Yağlı kağıtla da hiç uğraşmak istemedim. Bu şekilde pratik bir şekilde yapıyorum. Sizler de bu şekilde yaparsanız işiniz daha kolaylaşır. Çünkü lahmacun içine hamura yaydıktan sonra tavaya taşıması gerçekten çok zor olur. Şimdi kapağını kapattım. Önce 5 dakika kısık ateşte buharlaşmasını sağlıyorum. Daha sonra yüksek ateşte çok güzel pişecektir. Kapağı kapalı bir şekilde. Fırında pişenden daha lezzetli. İnanın bana, benim tarifime uygun yaparsanız gerçekten çok lezzetli, çok bereketli, güzel bir lahmacun yemiş olursunuz. O pişerken ben de diğer hamurlarımı hazırlıyorum. Şimdi bakıyorum. Ocağın büyük gözünü kullanıyorum. Onu da bildireyim. Evet, görüyorsunuz. Altına bakıyorum. Henüz pişmemiş. Kapağını tekrar kapatıyorum. Normal ateşte pişirmeye devam ediyorum. Tekrar kontrol ediyorum. Bakınız nasıl piştiğini görebiliyor musunuz? Yakından çekim yapmak istiyorum. Gayet güzel pişiyor. Çiğ kalır diye düşünmeyin. Fırındakinden daha güzel pişiyor. Bu ilk yaptığımın biraz köşesi bölündü. Ama altını göstereyim. Bakınız çıtır çıtır ve çok lezzetli. Gerçekten kokuları da bir duyabilseydiniz keşke, mümkün olsaydı. Şimdi yine aynı şekilde tavanın üzerine bıraktım hamurumu. Yeteri miktarda iç harcından alıyorum. Ellerimle güzelce her tarafını bu şekilde kaplıyorum. İç harcıyla hiç boşluk bırakmıyorum. Kapağını kapatıyorum. Önce kısık ateşte 5 dakika, daha sonra da altını tam açıyorum ocağın. Kapağı kapalı bir şekilde pişiyor. Bakınız, bunu da belirtmek istiyorum ki eğer çıtır çıtır seviyorsanız üzerini kapatmayın. Eğer yumuşak seviyorsanız üzerini kapatırsanız yumuşar. Bakınız, altı da gayet güzel pişti. Fırında bile bu kadar güzel pişmiyor desem inanın, yani bu kadar tam kıvamında şahane tavada lahmacun yapıyoruz. Evet, pişenleri çıkardım. Şimdi bunu da göstereyim. Evet, sıcak tavanın üzerine bıraktım. Dediğim gibi lahmacun yaptıktan sonra tavaya ulaştırmak çok zor olur. Bölünür. Şekli bozulur. Bu şekilde hemen pratik yaptım. Kapağını kapatacağım. Önce ocağın altına kısık ateş alacağım 5 dakika. Daha sonra normal ateşte, ocağın büyük gözünde normal ateşte 5 dakika içinde, zaten o tencerenin kapağı kapalı ya, onun buharıyla o eti de çok güzel pişiriyor. Altı da çok güzel kızarıyor. Eğer buraya kadar da izliyorsanız lütfen beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız ben tarif paylaştığımda anında size bildirim gelir. Tavada yapmış olduğum birçok tarifler var. Fırın kullanmadan ekmek tarifleri, marmelatlı kurabiye tarifleri,
kek, tavada börek tariflerime mutlaka bakmanızı öneririm. Hiç elektrik kullanmadan tavada şahane tariflerim var. Görüyorsunuz, artık ne diyebilirim ki, altı çıtır çıtır, üstü de gayet güzel pişmiş, çok lezzetli, harika lahmacunlar hazırlamış olduk beraber. Daha çok fazla var. Hepsini ben videoyu kapattıktan sonra devam edeceğim. Son olarak bir tane daha göstermek istiyorum. Evet, bu şekilde herkes yapabilir, inanın. Lahmacun yapmak zor değil. Dışarıda yediklerimiz sağlıklı değil. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz. Temiz mi yapıldı, nasıl, sağlıklı mı değil mi bilemiyoruz. Ama bu şekilde evimizde yapıp içimize sine sine gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Rengini de kıvamını da görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir lezzet ortaya çıktı. Artık gerisini sonra yapacağım. Çünkü videonun çok fazla uzamasını istemiyorum. Yanında bol köpüklü ayran, bir mercimek çorbası, bol yeşilliklerle tüketebilirsiniz. Bakınız, incecik, çıtır çıtır, çok lezzetli. Bol limon sıkalım, şöyle bir sunumumu yapayım. Evet, yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Lütfen beğen tuşuna basıp abone olmayı da unutmayalım. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyet olsun.